Annem vefat ettikten sonra ben böyle bir arayışa girdim ve Böyle bir hayata geçmek. vinç var, önde vinç var. Aa, ne oldu, yol mu? Olay tam bir maceraya evrildi. Bak Samet abi, sağ alt tekere dikkat et, arka tekere. Işık var ya, dedim ya, Evet. ışık varsa hayat var. Burası sakat abi, vallahi buradan tak da gider. Neden bizi nerelere soktun ya? Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Ve hepinize yeni bir videoyla selamlar. En son yine Yedigöller'deydik. Şimdi kameranın arkasındaki dağdaşıma kamerayı çevireceğim. Kardeşim neredeyiz? Yedigöller'deyiz. Buraya bir sonbahar çekim için geldik. Umarım ben de bu videoyu kısa bir sürede editleyip atabilirim. Ama bu videonun şöyle bir güzelliği olacak. Biz 4 gün boyunca tabiatta, doğada kalacağız. Ve ben bu 4 güne sıkıştıracağım. Yani konsantre bir video olacak. Boş görüntüleri, boş konuşmaları, boş ne varsa silip atacağım. Sarının, kırmızının 40 tonunu göreceğiz. Bir de bunun yanında ayıların bulunduğu vadilerde vakit geçireceğiz. Muhtemelen ayı dışkılarıyla karşılaşacağız. Şimdi Yedigöller'de olduğumuz için hafta içi olmasına rağmen burası çok kalabalık. Hafta sonu tahmin bile edemiyorum. Çünkü sonbahar, yani insanın belki ömründe bu kadar kısa bir zaman içerisinde görebileceği çok özel bir zamana tekabül ediyor. O yüzden de bu dönemde insanlar buraya gelip bu anı yaşamak istiyorlar. Haklılar tabii ki. Ama bu videoyu izleyen insanların şöyle bir avantajı olacak. Bu videoyu çektikten sonra artık tabii ki Yedigöller'i gelip görebilirsiniz ama Yedigöller'in haricinde de birçok lokasyonu biliyor olacaksınız. Tam Batı Karadeniz'in kalbindeyiz. Çok özel kayaları geçeceğiz. Buradan Ayı Kayası'na gideceğiz. Daha önce Samet dağdaşımla beraber yine oradaydık. Bu arada bir de misafirimiz var. Hemşerimiz Zonguldak'ta, o da kendisi. Ulaş abinin de beyaz yakalı ve beyaz yakalı yaşam formunu bırakıp kendini yollara vermiş ve çok güzel de bir araba yapmış. Arabasını da göstermek istiyorum. Donanımlı bir araç hazırladık. Evet, donanımından bahsedeceğiz aracın. Bir yandan da Ulaş abinin hayatına da böyle bir kamera tutmak istiyorum. Ama şimdi sana şöyle kısaca birkaç soru sorabilir miyim abi? Heyecanlı bir giriş oldu. O nasıl yol manzaralarıydı ya yukarıdan? Kardeşim, yol üzerinde köknar ağaçları var. Onların yeşilliğinin içinden böyle çıkan o kayın ağaçların turunculuğu gerçekten müthiş. Bu arada geçen sene göre bir hafta daha erken gidiyor sonbahar. Bu sene erken geldi. Yaklaşık 1300 metrelerde çok yoktu böyle kayın ağaçları ama aşağı göllere indikçe daha güzel olmaya başladı. Ortam muazzam. Bugün Yedigöller'den sonra Ayı Kayası'na gideceğiz. Daha sonra Sarıçam Orman Evlerine gideceğiz. Orada biliyorsun geçen sene şömineli bir evimiz vardı. Abi çok özel. Yani bu videoyu izleyenler atlamadan izlesin çünkü her mekan bir diğerinden daha farklı olacak ve o gideceğimiz yerde şömineli, Karadere'nin yanında. Hala tahrip edilmediyse güzel bir akşam bizi bekliyor orada. Evet. Yarın sabah sonra Gökbula'dan Gölü'ne gideceğiz. Orayı bir görürüz. Oradan da Mengen tarafına gidip Mengen'de sürpriz bir göl sizi bekliyor arkadaşlar. O zaman dolu dolu bir video başladı diyelim. Drone görüntüleriyle devam ediyoruz. Dostlarım, şu anda çok özel bir bölgeye giriyoruz ve yanımda Ulaş abi var. Kendisi hemşerimiz olur. Aynen. Ulaş abi selamlar. Selamlar kardeşim. Biz senin demin kulaklarını çınlattık Samet'le beraber. Dedik Vallahi. ki aynen Ulaş abimiz var dedik. Beyaz yakalılıktan özgürlüğüne kavuşmuş. Aynen vallahi. Emekliliği de cebine koymuş. Sonra kendine bir yaşam formu oluşturdun. Bir yandan da şu anda içinde bulunduğumuz araç özel bir araç. Emek var bunda. Evet, yaklaşık bir 2 ay falan sürdü işte Evet. yapması. Biz de o su alana kadar şöyle arabayı gösterelim mi abi? Olur. 2 dakikada. Olur. Arabadan başlayalım. Şimdi canavar bu. Nasıl yollardan geçtiğini görebiliyorsunuz. Hilux. Ve abi neredesin? Ben seni buradan... Ben de sana dur, olduğun yerde dur. Dur abi, sen mi geliyorsun? Abi araba o kadar geniş ki birbirimizi Ben buluruz. oradan geldim, sen tek taraftan geldin. Ulaş abi biraz bahseder misin abi? Nedir bu canavar? Valla bu normalde 2.8 4x4 Hilux 2016 model. Hı hı. Biz bunu ne yaptık? Normalde arka kasasını çıkardık. Böyle bir metal kasa koyduk. Şu filan
duş alınacak aparatı. Yan tarafta yarasa deldikleri bu tenteler var. Tabii karavanın gidemeyeceği yerlere de gidebiliyor. Arkada çeki Tabii. demiri var. Motoru da var herhalde değil mi abi? Yani yolda kalsan. Arkada vinç var, önde vinç var. 2 tane vinç var. Tabii hem arkada hem önde vinç var. Burada Buraya işte mutfak eşyalarımı falan koyuyorum. Hatta akşam yine bir ışıkları, burada ledler var. Burada işte buzdolabı var. buzdolabı Allah. da var. Bizim Biraz yol- dönerler şey yaptı. Evet. İşte burada buzluğu var. Çok güzel. Bu çalışırken işte buradan ayarlıyorsun. Onun Harici güç kaynağın var mı? var. Yukarıda güneş paneli var. Evet. Kameralarım var. Kamera var. 4 tane kamera var abi. 2 yanda, bir önde, bir arkada. Çok iyi. Bunu ben hem güvenlik için yaptım. Buradan yolda görebiliyorsun. Şöyle göstereyim. Aynen, öne arkayı. Bir tane de içeride var. En azından o şimdi gerçi bir arıza yaptı. İçeriden de hani bakıp dışarıda hayvan ya da ne bileyim herhangi bir şey. İçerideyken de kontrol edebiliyorsun Tabii, yani. tabii, aynı şekilde gece çekimi yapıyor. Burada işte bir vinç var. Alt tarafta da vinç var. Gizli vinç var. Ay çok iyi. Önde var. Onun haricinde ne yaptık? Işık İşte- sistemim var. Tabii ki Aynen, LED bunlar sistemi. var. LED'ler var. İşte şnorkel var. O hava... Süs için değil arkadaş onlar Yo, da. yo, aynen. Peki biraz da maddiyat konuşalım mı abi? Olur. Uygun düşer mi? Yani şöyle bir aracın ortalama maliyeti ne olur? İkinci el böyle bir şey. Alt sistemi de yaptık. Bunda EFS'nin rezervuarlı amortisörleri var. Buradan ayarlayabiliyorsun sıkılığını, işte geri tepmesini, emmesini. İşte bütün takım vinçler falan. İşte arabayla beraber herhalde şu an 2,5 milyon 500 bin civarı tutar. Yani 2,5 milyon civarında. Ama tam bir yaşam alanı değil mi abi? Tabii. İşte duşu var, işte ne bileyim webastosu var. İçerisinde İşte yatıyorsun. iki kişi çok rahatlıkla yatabilecek. Zaten onu şey yaparız. Gösteririz. Peki abi ne itti seni böyle bir yaşam formuna geçmek için? Çünkü anladığım kadarıyla da köy veyahut da kırsal taraflarda yaşıyorsun. Aynen. Ve beyaz yakalısın. Müdürlük yaptın büyük Evet. şirketlerde, uluslararası şirketlerde. O hayatı bırakıp böyle bir hayata geçmek. Ne itti seni abi? Ya şöyle, aslında benim çok uzun zamandan beri doğada ben takılıyorum. Aslında en başlangıcı annemin vefatı. Annem vefat ettikten sonra ben böyle bir arayışa girdim ve bir gün böyle çadır kuran insanları gördüm. Yani bundan kaç yıl önce, işte 8-9 yıl önce. Zaten seviyordum doğayı. Dedim ki ya böyle çadırla başlayıp ondan sonra bu noktaya kadar geldim. Yani annenizin vefatından sonra hayatınız değişti mi? Evet. Yani normalde ben işte beachlere giden, işte gece ne bileyim bara giden, yine gidiyorum, şey değil ama Daha çok doğala yöneldiniz yani. doğaya yöneldim. Aynen. Özü bir yolculuk Evet. gibi değil mi abi Evet, biraz da? aynen öyle. Yani bazı insanlar bu yalnızlıktan veyahut da bu sessizlikten rahatsızlık duyuyor. Evet. Ama sen diyorsun ki Sıkılmıyor musun diyen Evet, çok oldu. evet. Sıkılmadım ya, o an bana çok iyi geldi. Sonra da işte kurumsal hayat bitti. Bitince de zaten böyle bir sistem yapmıştım. Sonra dedim ki bir dönmeyeyim yani. Uzun zamandan beri de dönmedim. Evet. Bunlar normalde benim işte portatif tuvaletim, eşyalarım. Portatif. Ondan sonra içi de böyle. hemen bakalım ben de sizinle o 1.40'a gerçekten gir. bayağı genişmiş ya bu. 1.40'a 1.80'lik. Abi çok rahat bir şekilde yani Evet. iki kişi burada yatar. 1.40'a Belki 1.80. uzun boylu biri burada belki zor olabilir. Evet, o ayağını kıvırması. Ama şuraya baksanız abi. Şöyle bir manzaraya uyanmak. Ne hayatlar arada- ya. Bu arada şu da iniyor. Ha burada Şunu indirirsen burası komple yatak oluyor. Burada saklama şeylerim var. Bunu kendim yaptım. Yalıtımını kendim yaptım. burada çalışılabilir. Tabii bu masa oluyor zaten. Bu kaldırdığın Çünkü ben zaman. şey dedim hani ola ki ileride böyle bir yaşam formu istersem diye. Yani mesela ben bir dijital göçebeyim. Tabii. Gittiğim her yerde çalışmak istiyorum. Sen de dijital Yaşarsın. göçebe olma yolunda ilerliyorsun abi. Evet. Sosyal medyada varsın. Aynen. Ulaş. Instagram adresini bir söyler misin? Ulaş Ulutürk. Ulaş Ulutürk. YouTube'da Ulaş Ulutürk. Instagram'da Ulaş Ulaş Ulutürk. Ulutürk. Oradan da izleyebilirsiniz. Tabii. Ulaş abi bu yola girdi, bu yola Evet. başvurdu. Abi seni sosyal medyada daha aktif görmek Sağ ol. istiyoruz. Daha böyle motive Allah- ve Herkes aynı şeyi söylüyor. Arabayı çok merak ediyorlardı. evet. Arabayla güzel yollar yapacağız. Senin Bir daha için bu açıyorum. konforlu değil mi abi? Çok. Ya ben çadır kampı yapan şeydim. tamam. Ya bu benim için. İşte biz hala çadırdayız abi. Hatta dışarıdayız. Şeyde yatıyoruz bazen. Çadırı bile kurmuyoruz. Yani O yüzden bu da benim için şimdi Çok 5 konforlu. yıldızlı otel gibi bu ya burada. çok konforlu. Abi yaşanır burada yani. Yaşanır. Gidersin istediğin yere çekersin. Tabii. Manzaranı bulursun. Evet.
kitabını oku, burada otur, yemeğini yap. Çok soğuk olduğu zaman şuraya bir tane taşınabilir ocak koyarsın. Hı. Burada da yaparsın Ha, yani. evet. Buradan suyu dolduruyorsun. Hı. Buraya şeyi taktığın zaman direkt yıkanabiliyorsun. Yıkanır. Bu normal açılan bir perde yere kadar. Hı. Bunun içinde abi yıkan. Buradan işte bir tüple bağlantısını yapıyorsun. Musluğun var burada. Buraya bir aparat var, o şimdi arkada. Bunu da taktığın zaman şöyle bir tezgah oluyor en azından. Ve size bahsettiğim kadar var değil mi? Tam olarak huzur ya. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Şu ses bak. Düşün, arkadaş ortamınızla gelmişsiniz. Bolu'dasınız. Çok da bilinmeyen bir yerdesiniz. Ve böyle bir ambiyansta şöyle de bir ev var. Bu evin kapısı açık. Şurada şöminenizi yakıyorsunuz. Şurada çadır isterseniz kurabilirsiniz. İsterseniz direkt matları serip ateşin başında keyif yapıyorsunuz. Sobanızı yakabiliyorsunuz. İsterseniz böyle uzanın. Ya var ya, kelimelerin bittiği yer ya. Burayı çok kişi bilmez. Bu tarafa Karagöl deniliyor. İleride çok çok güzel bir göl var. Orayı da göstereceğiz size. Tabii burada vargit çiçekleri var. Şunların naifliğine bakın. Şunların güzelliğine bakın. Artık diyor ki hemşerim, yavaş yavaş kış geldi. Varın siz bu diyardan gidin diyor. Tabiatı okumayı bilen için hepsi bir mesaj veriyor. Odunumuz da var abi. Abi insan şöyle bir yerde sıkılır mı? İnsan böyle bir yerde bunalır mı? Resmen terapi. Gel abi şurada. Sadece şu suyun sesini dinle. Şuradaki platformların üzerinde lezzetli yemekler ye. Zaten ruhun doyuyor burada. Ya insan daha ne ister ya? Bize diyorlar ki ne buluyorsunuz dağlarda, bayırlarda? Bir gün ayı ısıracak diyorlar sizi. Ben de diyorum ki abi yok. Ayının bizle işi yok. Bizim ayıyla işimiz yok. Mükemmel ya. Yorumlarınızı bekliyorum. Burada hemen evler var. Hemen göstereyim size. Bakın burada Orman Genel Müdürlüğü var. Yani buraların başıboş değil. Arkadaşlar da sağ olsunlar, güler yüzlü. Daha önce böyle yerler yapmışlar ama kalmış buralar ya. Keşke değerlendirilse. Çok bakir yer var. Bakın deminki yerin kalabalıklığını görün, düşünün. Bir de buraları görün. Keşke şuralar... Emek var burada ya. Hepsi bizim ülkemizin bir kaynağı, bir gücü, bir vergisi. Yani şuralar güzel olsaydı fena mı olurdu? İnşallah birileri izler der ki ya buralara bir şeyler yapalım. Tam böyle ormanın içerisinde vakit geçirebileceğiniz bir yer. Kardeşim neredeyiz? Bolu'da Yedigöller yolunda bulunan Sarıçam orman evlerindeyiz. Bu orman evlerin bazıları atıl durumda. Şu an için kullanılmıyor. Genelde sonbaharda gelip burada kalırım. Ailemle, arkadaşlarımla. Çok sevdiğim bir bölge. Yedigöller kadar doğasının muhteşem olduğu bir yer. Çok bakir, güzel bir yerdeyiz yani. Gel seni cennete götüreceğim, gel. Hemen geliyorum. Ulaş abi apar topar beni çağırdın. Abi Dedin ki yukarısı çok güzel. bak abimin, aman abi, abimin namaz kıldığı yer. Resmen iman seviyesi abi bir tık artıyor böyle yani. Yaradanla arana giren her şey burada bir tık uzaklaşıyor. Öyle bir yer. Arkadaşlarım da çekim yapıyorlar burada. Çok güzel bir konsept. Vallahi cennetteyiz ya. Demin onu söylüyordum abi. İnsan şöyle bir yerde terapi gibi kafayı rahatlatıyor, sıfırlıyor. Bak şimdi çok acayip güzel bir manzaraya gidiyoruz. Abi Yani yol renk çok de güzel. açıldı yalnız ha. Şimdi birazdan renk, ışık demin çok iyiydi. O yüzden bir bakayım dedim yukarıya doğru. Oo. Bak bak. Abi sen Nasıl? ne yaptın ya? Oo. He? Abi şurada koşabilir miyim ben ya? Koş. Allah'ım. Abi özgürlük. Hani şunların içine insanın kendini atası geliyor böyle. Öyle bir yer ya. Şu anda var ya. Hayatta insan başka daha ne ister ki? Bu işte yani. Yaşayacağımız, hissedeceğimiz, Efsane mutlu değil olacağımız mi? an bu. Abi. Tam olarak özgürlük he. Allah. Harika. Baksana şimdi. Abi şu an gerçekten bir anda bir anda değişiyor bak. Işık var ya, dedim ya, Evet. ışık varsa hayat vardı. Işık bir vurdu. Nasıl şey yaptı? Bunları inceltme vakti. Hop. Abi o ne güzel gün batımıydı ya. Yani böyle izlemeye doyamadım. Yatay çektim, dik çektim. Ahmet abi öyle bir drone görüntüsüydü ya. Stres atıyoruz biz de böyle işte.
Tak tak. Hop. İş görüyor işte. İşimizi görür. Hadi şimdi sobayı yakma vakti. Sobamız burada yanıyor. Şöminemiz burada. Abi çay hazır. Biliyorsun arkadaşlar. Ve hepinize günaydın. Buradan ayrılmak zor olacak. Şöminenin başından ayrılmak zor olacak. Yavaştan ortalığı topladık. Bulduğumuz gibi tertemiz bırakıyoruz. Sonra çok güzel bir göle gideceğiz. Demin kamerayı almayı unuttum ama hemen sol tarafımda da bir tane su değirmeni var. Bazen düşünüyorum, acaba buraya gelsem böyle bir hafta 10 gün kendimi resetlesem, kafa dinlesem. Ondan sonra hayata devam edebilirim. Aynı enerjiyle. Samet hocam, bak Samet hocam işte aldığı gibi bırakıyor. Kardeşim benim, eline koluna sağlık. Ateşimizi de söndüreceğiz. O yapraklar halı gibi olmuş ya böyle abi. Harika. Ne oldu, yol mu? Oo. Hadi bakalım. Bu araba şimdi buradan nasıl geçecek? Tabii abi baksana. Boş abi buradan geçer. He? Boş abi buradan geçer. Ha buradan geçeriz tabii canım. Sollu gel abi, sollu. Gel öyle, gel. Gel öyle. Gel, hiç bozma. Sağ yap şimdi hafiften. Tam sağ yap şimdi. Gel. Tamam, gel. Sollu gel biraz şimdi. Gel, gel. Gel, sollu gel biraz daha. Sağ tarafı düşürmesin Gel. ha. Tamam. Tam Samet. sağlı gel şimdi. Samet sağ tarafa bak. Düşmez o. Hızlı gel biraz. Taş koy istersen sana bir tane. Gel gel, hızlı gel biraz. Taş var, taş dur. Samet bak şu sağ tekere baksana. Bir şey olmaz, sen hızlı gel. Sen gel abi. Yürü taşı. Dur dur. Dur bekle. Bak Samet abi sağ alt tekere dikkat et, arka tekere. Sen gel abi. Sağlı gel. Tam sağlı gel. Gel 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 gel. Gel. Adam işi biliyor ya. Bir de Abi sen de. Seni be canavar canavar. Olay tam bir maceraya evrildi. Neden bizi nerelere soktun ya? buradan geçsek bile çökerse geri dönemeyiz. Gerçi ileriden bağlantı vardır belki, bilmiyorum. Baksana abi, bak bak. Burası sakat abi, vallahi buradan tak da gider. Şu anda zemin etüdü yapıyoruz. Geçer mi diye bakıyoruz ama mümkün değil. Buluyorsun bu noktaları be. Gece gündüz haritalarda haşır neşir vakit geçiriyorsun. Hem bize hem de izleyen değerli izleyicilerimize güzel yerler gösteriyorsun. Kardeşim seviyorum ya. Seviyorsun değil mi? Böyle gizli, harita Çok üzerinde bilinmeyen. saklı kalmış yerleri. Keşfetmeyi de seviyorum. Buraların rota oluşturmasını da seviyorum. O yüzden bakın Wikiloc Samet Korkmaz 67 Wikiloc diye bir uygulama var. İnsanlar yedi göllere gelir ama şu nadide güzelliği hep es geçerler. Şuraya bakın. Daha önce böyle bir şey görmüş müydünüz? Dedem daha önce geldiğimizde farklı bir güzeldi. Şimdi ayrı bir güzel ha. İnsanın yaşadıkça sistemleri aynı kalmaz demiş. Vay, insanın yaşadıkça sistemleri aynı kalmaz. Çok şükür ya. Bugün de güzel yerleri görerek başladık. Daha önce buraya gelmiştik böyle. Çok güzel bir yağmur yağıyor. Sonbaharın başlangıcı. Tam burada böyle bir story çekmiştim. Şu kompozisyonda. Abi bakar mısınız şuraya ya? Geçen gün yurt dışından biri daha yazdı. Sizinle beraber gezmek istiyorum diye. Çocuk İngiltere'den yazıyor. YouTuber. 600-700 bin takipçisi falan var. Niye? Çünkü biraz daha bakir yerlere gidiyoruz. Kardeşim şu an Gökbuğla'dan Gölü'ndeyiz. Ve manzarası böyle abi. Yani burası gerçekten Bolu'nun saklı hazinelerindendir. Ve dere tepe aşıp Ayı Kayası'na doğru yol aldık.
Daha önce geldiğimizde burada platform yoktu. Belli bir yere kadar platform yapmışlar. Sonra böyle yürüyebileceğiniz bir patika var. Tabii ben konuşurken drone görüntülerini de size sunarım. Yırtıcıların bulunduğu bir coğrafya şu. Vadiye baksanız abi, burada ne hayatlar var. Etrafımız tam olarak böyle. Bolu'da pek bilinmeyen, yeni işte bilinmeye başlayan, size alternatif olabilecek, gözünüzü gönlünüzü açacak bir başka lokasyon. Ayı Kayası, tam Yedigöllere giderken yol güzergahında çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tatlı da bir yürüyüş yapmış olursunuz. Ortalama göreceğiniz manzaralar böyle. Burası her mevsim ayrı güzel oluyor. Şimdi sizi biraz drone görüntüleriyle baş başa bırakayım. Domuzlar nasıl eşelemiş toprağı. Onlar da vazifesini yapıyor. Kendi yiyeceklerini ararken bir yandan da toprağı havalandırıyorlar. Toprağın altını üstünü getiriyorlar. Bölgede malum ayı var. Ayı Kayası diye de boşuna dememişler. Ben burada şöyle bir şeye de şahit oldum. Daha önce geldiğimiz zamanlarda biz şu vadinin iç tarafına girdik. Tabii hem birçok mantar var. Bir yanda yaban hayatı daha fazla. Yani hayvanlar zaten sesin olduğu yere pek gelmiyorlar, gitmiyorlar. Alt tarafta tabii birçok ayı dışkısı görmüştük. Ayı zaten burada yaşamayacaklar. Nerede yaşayacak? Arkaya baksanıza. Çok bakir bir coğrafya. Genelde insanlara faydalı olmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki buraya gelen insan daha mutlu olacak. Emin olun, trafikte karşılaştığınız insanların o ruh haline, markette karşılaştığınız insanların o ruh haline sirayet edecek. Buradaki enerjisiyle beraber daha sağlıklı bir toplum oluşacağına inanıyorum. Bu benim inancım. Sonuçta gördüklerimiz, izlediklerimiz, dinlediklerimiz, yediklerimiz bizim halimize sirayet ediyor. O yüzden ben de size mümkün olduğu kadar ruhunuza iyi gelecek manzaralar sunmak istiyorum. Yani kelimenin tam anlamıyla size şifa olacak görüntüler sunmak istiyorum. Umarım faydalı oluyorumdur. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.